arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Şöyle kalınlığı, orta kalınlıkta. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz harika, gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz hadi başlayalım. Evet, ilmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı önemli değil arkadaşlar. Tek sayıda olabilir, çift sayıda olabilir. Çünkü modelimiz bir ilmek üzerine kuruluyor. İstediğiniz sayıda ihtiyacınız olan, yani yapacağınız örgüye göre ilmeklerinizi ayarlayıp modelimizi başlayabiliriz. Evet, şöyle ben küçük bir parçaya hemen anlatım yapacağım. Sayayım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yeterli, 19'da da anlatabilirim. Hemen bu ilmeklerimizden başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir sıra düz örüyorum. Birkaç sıra ben haroşa yapmak istiyorum model kurmadan önce lastik yerine. Haroşalarımı ben düz ilmekler üzerine başlıyorum. Düz olarak yani örüyorum. Ters örenler de var. Sizin eliniz nasıl alıştıysa öyle yapabilirsiniz. Bir sıra şöyle düz öreceğim. Ondan sonra birkaç sırayı ben tamamladıktan sonra modelimizi kurabiliriz. Siz de İstediğiniz lastiğin üzerine modelinizi ayarlayabilirsiniz. Evet, birkaç sıra haroşayı yapalım. Evet, şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Lastiğimizin yani örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelin birinci sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk sırayı düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Ön yüzünde birinci sırayı düz olarak örelim sıra sonuna kadar. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters örüyoruz. Yani modelimize ön sırada düz, arka sırada ters olarak 2 sıra yapıyoruz. Üçüncü ve dördüncü sırada ayrı işlemlerimiz var. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 4 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Evet, bir sıra ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan şuradan bir ilmek aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yani ilmeğim 2 oldu şu anda. Aynı işlem ara boşluğundan arkasından, yani sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım ve şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım, şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım. Şu şekilde ve şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradan bir ilmek,
şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradan bir ilmek çıkarttım. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şöyle şişimdeki ilmeğimi ördüm. Bir ilmek çıkarttım aradan. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Aynı işlemler devam ediyor. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde 2 ilmeğe çıkarmış olduk. Bakın hepsi 2 ilmek oldu. Aradan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki yani şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradan bir ilmek çıkarttım. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Aynı işlemi yapıyorum. Aradan bakın şu 2 ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde arkadaşlar bu işlemleri yaptık. Şimdi 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki düz örüyoruz burada. İlmeklerimiz hepsi bakın ikili. Şimdi 2 2 öreceğiz. 2 ilmek bakın ikisini bir düz ördüm. İkisini bir düz ördüm. Yani tekrar ilmeklerimi eski sayısına getiriyorum. Tek tek oluyor bakın. 2 ilmeği bir düz olarak örüyoruz. İki ilmeği ikisini bir düz olarak ördüm ve kesmiş oldum yani. Sıra sonuna kadar bu şekilde 2 2 alarak ilmeklerimizi düz örüyoruz. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Son ilmeklerimi de aldım, düz ördüm, kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın şöyle kabarık, alttan görüntüsü de böyle güzel bir model oluyor. Şimdi ikinci kez kuralım modelimizi. 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1. sıra ön yüzünde. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 1. sıra ön yüzünde bu şekilde. 2. sıra arka yüzündeyiz. 2. sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimizi ters olarak örelim. Birinci sıra ön yüzünde düz ördük. 2. sıra arka yüzünde ters örüyoruz ilmeklerimizi. Sıra sonuna geldim. 3. sıra ön yüzündeyim şu anda. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3. sırada bakın sıradaki ilmeğin arka boşluğundan şu 2 ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. Bu şekilde. Ve şişimdeki ilmeğimi ördüm. Burada bir ilmekten 2 ilmek çıkarmış oluyoruz.
ilmeklerimiz hep şu anda bakın şöyle çift çift olacak. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Aynı işlem yapıyorum. Aradan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimin arkasından bir ilmek çıkarttım ve şişimdeki ilmeğimi ördüm. Çıkarttığım ilmek zaten sağ şişimde. Ona hiçbir işlem yapmıyorum. Çıkarıyorum sağ şişimde. Soldaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek çıkarttım aradan ve sıradaki ilmeğimi ördüm. Bakın ilmeklerimiz hepsi çift çift olmaya başladı. Bu ilmek çıkartırken çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Modeli gösteren, kabarık yapan bu işlem. Aradan bir ilmek çıkarttım. Sıradakini düz ördüm. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Modelimizin 3. sıra ön yüzündeyiz. Aradan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Aradan bir ilmek çıkarttım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bütün ilmeklerimi çift yapmış oldum bakın. Hepsi ikili ikili oldu ilmeklerimiz. Son ilmeğimi de yapıyorum yine. Arkasından boşluktan bir ilmek çıkartıyorum ve ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sırayı bu şekilde yaptık. Şimdi 4. sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Modeli ikinci kez kurmuş olacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz zaten bakın hep ikili ikili. İkili ikili alarak düz örüyorum bakın. 2 ilmeği aldım, düz ördüm. 2 ilmeği aldım, düz ördüm. 2 ilmeği aldım, düz ördüm. Tekrar ilmeklerimiz eski sayısına geliyor. Yani o artırdığımız ilmekleri tekrar kesmiş oluyoruz. İkili düz ördüm. 2 ilmeği aldım, düz ördüm. 2 ilmeği aldım, düz ördüm. 2 ilmeği aldım, düz ördüm. Bu şekilde devam edelim. 4. sıra arka yüzündeyiz. Model çok toplayan bir model değil arkadaşlar. İlmek sayınızı ona göre alın. Bakın şöyle. Çok iç içe giren bir model değil. Yani onu başta söyleyeyim size. Şurada 19 ilmekle mi başlamıştık? Evet. Şöyle bir görüntümüz oldu 19 ilmekle. Evet bakın model 2 kez kurulmuş oldu. Modelimiz bu 4 sıranın tekrarından oluyor. Biz 2 kez yaptık aynı işlemi. Gördüğünüz gibi harika ve kolay bir model. Bir parçada daha önce yapmıştım. Bakın modelin ilerlemiş hali de böyle. Görüntüsü benim çok hoşuma gitti. Zormuş gibi görünen bir model ama gördüğünüz gibi oldukça yapımı kolay bir model. Şöyle modelimizin arka yüzü. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle çok iç içe giren bir model değil. Kenar ilmeklerimiz. Bunu da yine ben haroşanın üzerine başladım. İstediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Bir ters bir düz lastik de yapabilirsiniz. Daha farklı lastikler de yapabilirsiniz. Evet modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay ve gösterişli bir model oldu. Şöyle. Bu modelden çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. İstediğiniz örgüyü yapabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde harika kabarık bir battaniye yapabilirsiniz. Etol şallarda kullanabilirsiniz. Hırka, yelek, her türlü örgüde kullanabileceğiniz kolay ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni, bir yorum yaparsanız çok memnun olurum. Şimdiden hepinize teşekkürler.
Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.